Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 35. birleşimini açıyorum. Aramızda olan çok değerli katılımcıları sizlerle paylaşmak isterim. Rize, Trabzon ve Hakkari il başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanlarım. Konya, Ereğli ilçe başkanımız aramızda. Hoş geldiniz. Uşak ve Sinop belediye başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz başkanlarım. Güdül belediye başkanımız da aramızda. Siz de hoş geldiniz. Bursa, Osman Gazi belediye başkanımız, Çanakkale, Çan belediye başkanımız, Amasya, Merzifon ve Gümüşhacıköy belediye başkanlarımız, Giresun, Bulancak belediye başkanımız, Konya, Ereğli belediye başkanımız, Kars, Selim ve Susuz belediye başkanlarımız, Balıkesir, Ayvalık ve Gömeç belediye başkanlarımız, Afyonkarahisar, Sultandağı, Yeşilçiftlik belde belediye başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanlarım. Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Etimeskut Belediye Başkanımız aramızdaymış. Hoş geldiniz başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Avusturya Birliği Başkanı aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanım. Manisa, Akhisar, Dereköy Mahallesi kadınları aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eskişehir Ekoloji Derneği ve Tema Vakfı aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sakarya Kadın Kolları aramızda. Hoş geldiniz dostlar. Etimeskut Kadın Kolları da aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Bursa Kemalpaşa Belediye Başkanımız ve Çanakkale Kepez Belediye Başkanlarımız da aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, grup konuşmamızı yapmak üzere sizleri kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Değerli grubumuz, değerli konuklar, bizleri televizyonu başında izleyen, radyolarından dinleyen değerli halkımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Maalesef Pençe Kilit Harekatı bölgesinden peş peşe gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. 19 askerimiz, 3 yıl önce şehit düşen piyade üsteğmenimiz Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramaya gitmişlerdi. Bir mağaraya giren askerlerimiz orada metan gazına maruz kaldılar ve 12 Mehmetçiğimizi kaybettik, şehit oldular. Kendilerine Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. 12 evladımızın böyle bir olayda şehit olması milletimizin hem yüreğini yaktı ama bir yandan da çok üzdü, çok rahatsız etti. Çok sayıda soru var. Bir ihmal, bir hatalar zinciri olduğu değerlendiriliyor. Şüphesiz alınması gereken dersler var ama bu derslerin çoktan alınmış olması gerekiyordu. Cevaplanması gereken sorular var ama bu cevapların çoktan bulunmuş olması gerekiyordu. Biz şehitlerimizin şu anda birçok şehrimizde, İstanbul'da cenazeler var. Arkadaşlarımız, il başkanlarımız partimizi bu törenlerde temsil ediyorlar. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu meclis gündemine getireceğiz. Her ne kadar Milli Savunma Bakanlığı bir tahkikat açıldığını söylese de konunun uzmanları bu meselenin meclis eliyle araştırılmaya
değer olduğunu, bunun ancak meclisin kararlılıkla üzerine giderse cevap aranması gereken soruların ortaya açıkça yanıtlanabileceğini ifade ediyorlar. Yeterli bir keşifin yapılmadığından, evlatlarımıza gaz maskesinin ve oksijen tüplerinin sağlanıp sağlanmadığından, mağaraya önce bir robotun ya da insansız aracın girmesi gerektiğinden, bu araçların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde son teknolojiye dayalı insansız araçlar olduğundan ve bu mağarada patlatma yapılıp yapılmadığının, yapıldıysa içerideki gazı bu patlatmanın tutuşturacağının öngörülmüş olması gerektiğinden ve askerlerin yanındaki varsa sağlık profesyonelleri, onların kaç kişi olduğu, hangi eğitimde oldukları, yanlarındaki ilk yardım malzemelerinin hangi kapsamda olduğunun enine boyuna araştırması gerektiğinden bahsediyorlar. Biz araştırma önergemizi vereceğiz. Bütün partilerden de bu konuda bir destek bekliyoruz. Çünkü sonuçta hepimiz vatani görev için gittik, görevlerimizi yaptık. Türk milleti bu konudan kaçmaz ama böylesine 3 yıl önceki bir şehidimizin cenazesini alırken bu kadar basit tedbirler, araç gereç kullanılmadan ortaya çıkan bu kayıplar da gerçekten yüreğimizi yaktı. Bu konunun üzerine gitmek, bu konunun araştırılmasını ve bir daha tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, sorumluların cezalandırılmasını istemek milletimizin ana muhalefet partisi olarak bizden beklentisidir, talebidir. Ayrıca şehidimiz sözleşmeli er Özkan Özkanlı'nın bazı mesajlaşma görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Kıt kanaat geçindiği maaşıyla memleketi Aksaray'da bazı öğrencilere burs vermek için ısrar ettiği anlaşılıyor. Parti meclisi üyemiz ve il başkanımız kanalıyla hem bursa aracılık eden kuruma ulaştık hem de öğrendik ki kendisi annesiz babamızsız büyümüş, bursla büyümüş birisi ve mesleğini edinip sözleşmeli er olup eline ilk geçen maaşla kendisine burs veren kurumu arıyor ve Suriye'de anasız babasız kalmış, kendisi gibi yetim büyümek zorunda kalmış Suriyeli savaşta bir evlada burs vermek istediğini ifade ediyor. Biz bilgilere ulaştık. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şehidimizin burs vermekte olduğu evladımızın bursu kesilmeyecek, o bursu biz üstleniyoruz arkadaşlar. Diğer yandan bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bir kısmı Kartalkaya davasını izliyor. Dün ben de oradaydım ve öğleye kadarki ilk kısmını takip ettim. Kartalkaya davası bizim bu kürsülerde en yakından fikrimizi takip ettiğimiz, meseleyi takip ettiğimiz bir dava. Hepiniz hatırlayacaksınız, grup toplantımızı İstanbul'da yapacakken sabah o feci haberle uyandı Türkiye. Gelen haberler 60'ın üzerinde can kaybı olduğunu, sonradan 78'e çıkacaktı söylüyordu. Sabah 9'da 60'ın üzerinde can kaybı olduğunu ana muhalefet lideri biliyor. Muhalefet partilerinin liderleri biliyor. Orada bulunan herkes biliyor. Ama Türkiye can kaybını öğlen 11'e kadar 4, sonra 6, ta ki AK Parti Ankara İl Kongresi yapılsın, ta ki Recep Tayyip Erdoğan partisine başka partiden katılan birisine rozet taksın, ta ki orada o tören bütün şaşasıyla yapılsın, ondan sonra rakam 63, 65 derken 78'i buldu. 36'sı çocuk ve bebek, 78 canımızı kaybetmiştik. İlk gün oraya gittim. İçişleri Bakanı 10 gün içinde tüm sorumluluklar en şeffaf şekilde ortaya çıkacak dedi. Bu konuda bilgi vereceğiz dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki kapasitesinden dem vurdu. Sonra bir daha bu konuda kendisinden bir şey duyan olmadı. Savcılık bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Heyete 3 gün süre verdiler. 7 kişilik heyet. Heyet 3 gün gece gündüz çalıştı. Bu kürsüden görevlendirme yazılarını gösterdim. Heyetin işe başlarkenki fotoğrafını, yangın sırasında, yangın sonrasında, otelde yapmış olduğu çalışmalarda çektirdikleri fotoğrafları ve 3 günün sonunda yazdıkları bilirkişi raporu. 3 gün süre verdiler, 3 gün sonunda 17'de gittiler vermeye. Ankara'dan, bakanlıktan telefon, telefonu alandan telefon. Şu rapora bir bakalım. Raporda bilirkişi heyeti, Bolu İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ve otel yönetimini sorumlu görüyor. Diyorlar ki bu rapor olmaz. Niye? Buradan Kültür Bakanlığı'nı çıkarın. Kültür Bakanlığı olmasın. Buraya onun yerine Bolu Belediyesi'ni ekleyin. Heyet diyor ki belediye sınırlarında değil, bambaşka bir yerde. Buraya biz Bolu Belediyesi'ni ekleyemeyiz. Hele hele Kültür Bakanlığı denetlemeye tek yetkili kurum. Kapıdaki tabelası duruyor. 1 ay önce gelmiş denetlemiş. Hatta yangınla ilgili de birçok soruya denetleme kağıdında cevap vermiş yetkilileri. Onlar sorumlu. Bu heyeti o zaman siz görevden el çekin diyorlar. 7'sinin de istifa dilekçelerini buradan okudum. 3. gün akşam görevi yapmış bitirmişler. Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Sağlık sorunlarım yüzünden istifa ediyorum. Sonra o raporu biz kamuoyuyla paylaştık. Dediler ki rapor korsandır. Evet, bir korsanlık faaliyeti oldu. Korsanlık faaliyeti yetkisiz olan birinin meşru olan bir malı gayri meşru yollarla elde etmesidir. Bir korsanlık faaliyeti varsa 3 gün gece gündüz görevlendirme kağıdı elimizde olan ve kendilerinin vicdanı çarpıtmaya, olmadık bir şeye imza atmamaya yönelik olan bilirkişilerin yazdığı rapor meşrudur. Ona korsan diyen Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin yaptığı iş adalete korsanlık faaliyetidir. Adaleti çalmışlardır. Sonra yeni bir bilirkişi raporu, sonra buna tepkilerden eski raporda var ama genişlettik, İstanbul'dan dahil ettik. Kamuoyunun baskısı, her hafta burada üzerinde durmamızla nihayet 2. raporda da Turizm Bakanlığı yer aldı. Ancak Bolu Belediyesi'nin de İtfaiye Müdürlüğü yer aldı. Dün de yargılama başladı. Hiçbir kurum, hiçbir kişi yargılanmaktan muaf olamaz. Ama adil bir yargılamanın, hızlı bir yargılamanın ve tüm delillerin hakkaniyetle sorgulandığı bir yargılamanın takipçisi olacağız. O gün oradayız, dün oradaydık, bugün oradayız. Dava boyunca hem ilgili komisyondaki arkadaşlarımız hem Bolu milletvekilimiz orada olacak. Ben de programım el verdiğince davanın kritik kavşaklarında gidip orada olmaya ve oradaki ailelerin adalet arayışını takip etmeye devam edeceğim. Ama dün orada kucaklaştığımız, tabii her evresinde orada olduk. Taziyelerde orada olduk, 40'ında orada olduk. Farklı şehirlerde ziyaretlerde bulunduk. Dün kucaklaştığımız, duygusal anlar yaşadığımız ailelerin en büyük şikayeti şu. Burada yargılanması gerekenlerin bir kısmı yargılanıyor. Ama ilk raporda, 2. raporda yargılansın denilen, savcının yargılanmalıdır dedikleri yok. Kim yok? Turizm ve Kültür Bakanlığı, oradan oraya teftişe gidenler, onları görevlendirenler yok. Diğer taraftan denetim yapması gerekenler iş güvenliği açısından orada yoklar. Çünkü ilgili bakanlar, Çalışma Bakanı ve Turizm Bakanı personellerinin yargılanmasına izin verecek imzayı atmadılar. Esas sorumlu olan Turizm Bakanlığı personele dokunma diyor. Çünkü biliyor ki
Bu iş çorap söküğü gibidir. Ucunu verirsen çeke çeke tamamını sökerler, ucu sana gelir. O Turizm Bakanı bu insanların yüreği yanıyorken 36 bebek ve çocuk kömür parçaları halinde ailelerine teslim edilmişken, birinci elden sorumlu kendisi ve bakanlığıyken 50 metrelik yatıyla Ege adalarını geze geze gitti. Dün 50 metrelik yatını 5 yıldızlı otelinin önüne demirledi. Orada sefa sürüyor, tatil yapıyor. Acılı analar, babalar, eşler, dedeler 8 evladını elleriyle toprağa vermiş. Evladı, gelini, torunları. 5 evladını elleriyle toprağa vermiş. Dedeler, nineler orada gözyaşı döküyorlar. Ağlamaktan konuşamıyorlar. Bu ülkeyi bu hale getirene, o Turizm Bakanı'nı oraya atayana, istifa etmediği halde orada tutana, o Turizm Bakanı'na hala çanak tutanlara yazıklar olsun. Allah'larından bulsunlar. Milletimize o Turizm Bakanı'nı atayan, o Turizm Bakanı'nı azletmeyen, bu pişkinliğe karşı halen daha sessiz kalan, sonra da işine geldi mi sorumlusu benim, ben diyene söylüyorum. Sorumlusu sensin Erdoğan. Sensin, sensin, sensin. Bugün Çorlu tren kazasının 7. yıl dönümü. Biraz önce Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Hanım'ı, Mısra Öz'ü aradım. Davanın sembol ismidir, bütün aileleri bir araya getiren. Zaten ailelerle toplanmak üzere yoldaymış. Kendisiyle konuştum. Partimizin bir kez daha dayanışma duygularını ilettim. Ve kendisine bir diyeceğiniz var mı diye söyledim. Söylediği şu: süreçte gösterilen dayanışmaya, gösterilen ilgiye elbette müteşekkirler. Ama diyor ki esas sorumlular yargılanmadı. Hatta içeride attığı bir imza yüzünden, bir başka sebepten işlediği suç çok üstünde ceza alanlar var. Ama esas sorumlular, yani aynı Turizm Bakanı'nın yaptığı gibi Ulaştırma Bakanlığı izin vermedi diye yargılanmayanlar var. Evladımın ve evlatlarımızın, ailelerimizin katilleri Ulaştırma Bakanı'nın, AK Parti'nin sorgulatmadığı, adalete teslim etmedikleridir. Onlar yargılanana kadar gözümüze uyku girmeyecektir diyor. Karşımızda yoksulu görmeyen, garibanı sevmeyen, zenginler için çalışan ve zengin seven bir iktidar var. Şimdi o zenginlerden bir tanesi parasına para katmak için, daha 2,5 milyar daha kazanmak için ona önden söz verilmiş, sonra meclise gelmiş, geri gitmiş, çevreciler direnmiş, geri gitmiş. Zeytin yasası var. Büyük bir mücadele verdi grubumuz. Tabii yasanın pek çok mahsurlu yönü var. Hepsini ifade etmeye, Anayasa Mahkemesi denetimine sokmaya eğer kanunlaşırsa hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama o zenginlerin kesecekleri zeytinleri koordinatlarla belirlediler. Ve yasayı bu hafta yine ertelendi ama meclis kapatmadan bu yasayı çıkarıp gitmek istiyorlar. Sonra da yolunu bulmuşlar. Diyor ki CHP bu yasaya karşıysa Anayasa Mahkemesi'ne gitsin. Gideceğiz elbet. Ne olacak biliyor musunuz? Biz Anayasa Mahkemesi'nde beklerken koordinatları belirtilen yerdeki binlerce, on binlerce zeytin ağacı kesilecek. Orada maden araması başlayacak. Anayasa Mahkemesi 9 ay sonra bunu anayasaya aykırı bulacak. Hükümete de 9 ayda süre verecek bunu düzeltmesi için. Ama iş işten geçmiş olacak. Bu mücadeleyi önümüzdeki haftaya ertelenen bu zeytin yasasına hep birlikte direnmek üzere hem Muğla'dan, Ege'den, tüm Türkiye'den geçtiğimiz haftalarda gelen herkesi yine meclise bekliyoruz. Tarihin önünde tarihi sorumluluğumuzu doğaya, çevreye karşı,
zeytin gibi bir ağaca karşı Ege'nin en önemli bitkisine, bütün kutsal kitaplarda yer alan zeytine sahip çıkmak için bu büyük mücadeleyi meclis kapanmadan, gerekirse meclisi kapatmamak pahasına vermek için herkesi mücadeleye çağırıyoruz. Bunlar zengini seviyor dedim, işçiyi, emekliyi malum sevmiyorlar. Emekli maaşına 2400 lira zam yaptılar. En düşük emekli maaşı 16.881 lira. Yani bundan sonra yıl sonuna kadar emekliler 16.000 lira alarak geçinmeye çalışacaklar. Verilen zam günlük 80 lira. Cumhuriyet tarihi boyunca, hatta bu topraklarda Osmanlı 100 yıllardır maaş ödüyor. Anadolu medeniyetler tarihi boyunca verilmiş en düşük zammı. Hani diyordu ya, ben emeklimi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim. Ben emeklimi asla ezdirmedim. Verdiği zam bir tas çorba almıyor. Bu topraklarda emekli zammının bir tas çorba almadığı bir sürece getirdi AK Parti. Kendisi gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bunu bütün emeklilere söyleyin, ezberleyin, ezberletin. Tekrarın gücü önemlidir. Ben halen daha Türkiye'nin dört bir yanında gidiyorum. Dört bir yanında anlatıyorum. Bu hesabı yapıyorum. Görüp de halen daha şaşıran, o kadar mı erimişiz? O kadar mı erimiş? Kuyumcu şaşırıyor, inanamıyor, bilgisayardan dönüp bir daha bakıyoruz. AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu arkadaşlar. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. AK Parti geldiğinde en asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün asgari ücret 3 çeyrek altın alıyor. Biz işçiyle, işverenle, esnafla, bunların tüm temsilcileriyle görüştük. Değerli hocalarımız, genel başkan yardımcılarımız çalışmalarını yaptılar ve 3 tane kanun teklifi hazırladık. Bunlardan bir tanesi asgari ücretin 30.205 lira olmasını öneren asgari ücret kanun teklifimiz. Altında benim de grubumuzdaki tüm milletvekillerinin imzası var. Ve diyoruz ki yılbaşında zaten hesabı yapmıştık. 30, biz bunun altında yokuz demiştik. 6 aylık enflasyon ve devletin resmi rakamlarıyla geçen yıl verilmeyen ve bu yıl ilk 6 ay için verilmeyen refah payları, biri %3,5, biri %2, yine 30.205 liraya denk geliyor. Asgari teklifimiz burada. Diğer yandan en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi grup başkan vekillerimizle birlikte tüm milletvekillerimizle imzaladık, verdik. Diğer taraftan kamuda çalışanlar açısından, kamu emeklileri açısından, memur emeklileri açısından bir seyyanen zam beklentisi var. Geçen sene Tayyip Erdoğan 8.000 lira seyyanen zam söz verdi geçen yıl. Onu yapmadıkları gibi bu yıl hiç arttırmasa, geçen yılki sözünü uygulasa 16.000 lira seyyanen zam bütün memur emeklilerinin beklentisi. Onunla ilgili de kanun teklifimizi hazırladık, bir kenarda duruyor. Ve bir yandan da kamu işçileri çerçeve sözleşme bekliyorlar. Bunun için Hak İş'in, Türk İş'in başlattıkları bir eylemlilik, bir mücadele takvimi var. Onu yakından takip ediyoruz, destekliyoruz. Buradan mecliste görev yapan tüm siyasi partilerden milletvekillerine, ama meclis Temmuz sonuna kadar çalışma kararı aldığı halde AK Parti kendi grubuna 17'sine kadar çalışacağız, zeytinlikleri maden aramaya açacaklar, zenginlerin beklediği birkaç kanunu çıkaracaklar. Bu kanunları çıkarmadan
Emekliye zam yapmadan, asgari ücretliye zam yapmadan, ki asgari ücret zammında küçük esnafı koruyacak mükemmel bir formülümüz var. Geçen hafta detaylı anlattım. Küçük esnafa asgari ücrete zam yükünün 6.500 lirasını direkt sırtından alan, yine tekstil ve hazır giyim iş kolunda çalışan sayısına bakmaksızın 6.500 lira destek yapan ve çayın taşıyla çayın kuşunu vuran, gerçi kimse kuş vurmasın da, çayın taşıyla çayın kuşunu vuran sosyal güvenlik prim gelirlerinin artışını esnafa ve hazır giyim sektörüne, zor durumdaki tekstilciye başta, sonra da tüm asgari ücret çalıştıranlara yansıtan doğru bir teklifimiz var. Devlete bir kuruş maliyeti olmayan bir teklifimiz var. Ama bu teklifleri bunları görmezden gelip tatile gitmek isteyenler, 17'sinde denizdeyiz abi diye birbirine müjde veren AK Partililer var. Milletin yarası kanıyor. Meclis yaraya merhem olmak içindir. Yarayı iyileştirmek içindir. Böyle ifadelerle yaraya tuz basmak için değildir. Milletin yarasına tuz basıp kendi bedenini tuzlu suya koşturmaya çalışanlara asla izin vermiyoruz. Onlara bu önümüzdeki meclis takvimini grubumuz dar edecek, milletin sesini duymayanı tatile göndermiyoruz. Neden bu halde olduğumuzu bir anlayalım. Bir kez daha tekrar edelim. 19 Mart'ta bu milletin geleceğine bir darbe yaptılar. Hiç şüphe yok ki darbeler iktidara yapılır. Bunlar da iktidara yaptı. Yerelde iktidar olanlara ve gelecek seçimden sonra iktidar olacaklara, geleceğin Cumhurbaşkanına, milletimiz takdir ederse, Cumhurbaşkanı adayımıza darbe yaptılar. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yaptılar. Sandığın gücüne, demokratik siyasete karşı savaş açtılar. Milletin desteğini alamadıkları için devleti milletin karşısına diktiler. Milletin rızası olmadan baskıyla ayakta durabileceklerini ve bu baskıyla iktidarlarını koruyabileceklerini iddia ediyorlar. Biz de buna karşı meydan direnerek bu darbeye karşı önce Saraçhane'de başlayan, sonra her hafta sonu bir Anadolu iline yayılan, Anadolu'dan büyük destek gören bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Daha bunun utancı sürerken 5 Temmuz günü yeni bir utancı bu millete yaşattılar. Bu sefer 3 belediye başkanımızı, Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'yi, Antalya Belediye Başkanımız Muhittin Böce'yi şafak operasyonlarıyla gözaltına aldılar. Zeydan Karalar'ın evine gittiler. Hoca hanım kapıyı açtı. Zeydan Başkan yok. Nerede Zeydan Başkan? Gebze'ye ablasına gitti. Adresi Zeydan Başkan'ın eşinden aldılar. Telefonu Zeydan Başkan'a açtılar. Gebze'ye gittiler. Gebze'den gözaltı aldılar. Kaçacak olsa adresi söylemez, nereden bulacaksın Gebze'yi? Ama yine de bir telefonla ifadeye gitmesi gerekenleri, bu milletin anla şanla seçtiklerini, güvenip bu şehrin emini sensin dediklerini itibarsızlaştırarak, koluna polis sokarak, gazeteci bir şey soruyor, tutup çevirerek, kötü muameleyle, hiç hak etmedikleri bir muameleyle gözaltına aldılar. O Zeydan Karalar'a Adanalılar Adana gibi başkan diyor. Adana'da her partiden insan Zeydan Karalar'a her seçimde daha yüksek oy veriyor. Anket yaptırıyorsun, rekorlar kırıyor. Abdurrahman Tutdere bu grupla birlikte, bizimle birlikte milletvekili seçildi. Tek milletvekili. Adıyaman'ın hukukçu bir arkadaş.
Her bir dakika söz aldığında Adıyaman'ın sorunlarını anlatır. Deprem yaşandı. 45-50 gün deprem bölgesindeydim. 3-4 günde bir Adıyaman'a gittiğimde Abdurrahman Tutdere'yi enkaz başında olmak dışında bir yerde hiç görmedim. Bir gün aradı arkadaşları. Ben de Adıyaman'a 120 kilometre bir beldedeyim. Dedi ki Abdurrahman'ın abisi, ablası, eniştesi ve 5 yaşında yeğeni çıkıyor. Gittiğimde 3. cenazeye erişiliyordu. Bir battaniyede sarıp verdiler. Elinle aldı, elinle koydu arabaya. Köylerine gittik. Yukarıda buz gibi bir havada elleriyle gömdü. Ne yıkama var ne kefenleme. Biliyorsunuz o dönem fetva öyle. Elleriyle saçlarını aldı. Bu gruptan dağ gibi 3 arkadaşı kar altında, buz altında ağlamaktan buraları böyle yamyaş olmuş. O yaşlar buz tutmuştu. Gözümle gördüm. Ensar'ı, Ednan'ı, Ulaş'ı. Koluna girip eve götüreceğiz dedik. Olur mu abi dedi. Yan taraftaki enkazın başına geçti. Milletle beklemeye başladı. O gece taziye almak yerine o Abdurrahman başka enkazların başındaydı depremin 5. 6. gününde. Sonra seçim geldi, Adıyaman'a aday göstereceğiz. Aklımın ucundan geçmez. Adıyaman'ı kazanacağımızda tek bir milletvekili var, onu adaylaştırmakta. Gidenler geldiler. Bazı yerde anket diyorlar, bazı yerde onu. Baktım il raporu. Adıyaman'da ankete gerek yok deyince hani seçim kazanma ihtimali yok diyorlar sandım. Adıyaman kararını vermiş. Abdurrahman Tutdere'yi şimdiden belediye başkanı seçmiş yazmış. Giden parti müfettişi, milletvekili arkadaşım, parti meclisi üyesi arkadaşım. Başka bir ihtimal yoktur. İkna edilmeli, aday yapılmalıdır. Çağırdım, konuştum. Yok dedi, güzel adaylarımız olur dedi falan. Abdurrahman, Adıyaman karar verdi diyorlar dedim. Adıyaman'da Türkçe bilmeyen, Kürtçe ağıt yakan analar Abdurrahman'ı görünce böyle alıp elini gözlerine sürüyorlardı. O analar istiyor diye. Bütün Adıyaman Türküyle, Kürdüyle istiyor diye. AK Partilisi, MHP'lisi doğru isim Abdurrahman dedi diye aday yaptık. Rekor kırdı, Adıyaman'ı aldı. Bütün Türkiye o gece şaştı. Biz görmüştük sonrasında Adıyaman'da Abdurrahman'a yönelen büyük desteği. Şimdi o Abdurrahman'ı almışlar, içeri koymuşlar. O Aziz İhsan Aktaş denen herkesi suçlayan palavracı var ya, tutmuş diyor ki eskiden AK Parti Adıyaman Belediyesi ile çalışıyordum. Geldim, hak edişlerim vardı. Abdurrahman anlaşma sözleşme yapmamış, bırakmış. AK Parti'den gelen parayı alacağım. Gittim Abdurrahman'a, yalan, ispatlayamıyor. Ne HTS ne bazna bilmem ne. Beni bir filancaya yolladı. Filancaya gittim, 24.000 lira rüşvet istediler. Bir asgari ücret. Abdurrahman Tutdere burada bu sıralarda oturuyor olsa bir aylık maaşı istenen paranın 7 katı. Burayı bıraktı gitti oraya, küçücük bir il belediyesine. 24.000 lira rüşvet istediler. Verince karşılığını aldım. Güya o para da bir lokantanın hesabı kapatılmış. Diyorum ne bu? Depremzedelerin, konteynerde kalanların yemek kalmayınca, yemek dökülünce, yetmeyince gösterilen lokantalardan biri muhakkak. Odur diye tahmin ediliyor. Tut ki biri gelmiş, belediyeden bir şey istiyor. Şu lokantadaki hesabı kapat. Depremzedenin boğazından geçen parayı ödettirmişler. En iyi ihtimal bu görülüyor. Bundan almış Abdurrahman'ı şimdi tutuklamak istiyor. Bugün işte İstanbul'da adliyede tutuyor. Ve şu kadarını söyleyeyim. Abdurrahman bir ihale vermemiş. Kendinden önceki AK Partili vermiş. Ama bakın bu Aziz İhsan Aktaş
Yargıtay'dan meclise, devlet hava meydanlarından EİHAŞ'a, Türk Hava Yolları'na, Pamukkale Üniversitesi'ne, Uludağ Üniversitesi'ne, farklı illerde 20'ye yakın kamu hastanesine. Yetmez. Halihazırda Trabzon, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ordu'nun AK Partili büyükşehir belediyelerine, Elazığ, Isparta belediyelerine, il belediyelerine, İstanbul'da Bahçelievler'den başla ilçeler, Şanlıurfa, Haliliye, Karaköprü, Eyyubiye, Ordu, Ünye, Hatay, Antakya bitmiyor. Hepsi burada. Daha önceki dönemde Balıkesir Belediyesi, Şanlıurfa onlardayken, Afyon onlardayken, Kilis, Yozgat, Uşak onlardayken, Adana, Seyhan onlardayken Aziz İhsan Aktaş bunlarla çalışmış. Seyhan Belediyesi onlardayken çalışmış, Zeydan Karalar'a geçmiş, bir ödeme almış, o ödemeyi alırken filancaya yolladı diye 11 yıl önce, sonra yıllarca Seyhan'ı yönetiyor yok. Adana Büyükşehir yok. Bir daha kazanıyor yok. Zeydan Karalar gözaltında. Aha dün televizyon programında söyledim. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı toplam ihale. Bu resmi tık 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 giriyorsun. Ne o? EKAP mı sistemin adı? EKAP'a giriyorsun. 388 ihale almış adam. 300'ü kamudan ve AK Partili belediyelerden %77. CHP'li belediyelerden 88 %23'ü. Bu ihalelerdeki tüm belediye başkanlarım ya tutuklu ya gözaltında. Bunlardan hepsi Aziz İhsan Aktaş'tan A8 makam arabası alan var Isparta. İnkar da etmiyor. Her sabah evden çıkıyor belediyeye o arabayla hala gidiyor. Plakanın plakasını da AK Parti'nin akı koymuş. %23 tüm belediye başkanlarım içeride, bir tanesi içeride değil. AK Parti'nin, MHP'nin vicdan sahibi, Anadolu irfanına sahip seçmenlerine soruyorum. Hak mı reva mı ya? Hak mı reva mı? Hak mı reva mı? Bir suç varsa suçtan delilden şüpheliyi bulursun, cezalandırırsın, cezalandır zaten. Ama CHP'li belediyelere bir şey bulmak üzere yapılan soruşturmanın sonucu bu. Tayyip Bey'e de göstereyim. Onun da buradan memnun olacağı bir şey olabilir. %77'ye %23 ya, CHP 23. AK Parti'nin CHP'yi geçtiği tek yüzde bu. Tek yüzde bu. Bir haftadır yine 19 Mart'tan sonra en büyük hareketliliğin yaşandığı, siyasetteki en çok hareketliliğin yaşandığı, yargıdaki en çok hareketliliğin yaşandığı haftalardan bir tanesi. Size bundan sonra yapacağım bunu. Bir haftalık Türkiye fotoğrafı gösteriyor. Bu bir haftada halkın rekor oylarla seçtiği belediye başkanları gözaltına alındı. Sadece tweette anlaşılan ki artık rejimin bir bağımsız yargı olduğuna milleti inandırma, ikna etme derdi kalmadı. AK Parti'yi yenme suçu diye bir suç var. AK Parti'yi yenenleri içeri atıyorlar diye tweet atan gazeteci Timur Soykan'ı aldılar. 4 gün zulmettiler. Yurt dışına çıkış yasağı, adli kontrolle ona ve bütün gazetecilere bundan sonra öyle tweet atarken 2 kere düşüneceksin dediler. Ayşe Barım duruyor. Türkiye'nin bütün ödüllü sanatçıları dün menajerlerinin yanındaydılar. Ayşe Barım buraya neden geldim anlamıyorum diyordu bundan 3-4 ay önce. Duruşması nihayet duruşmayla çıkacaksın diyorlardı. 3-4 ay sonraya kadar daha hapis yatacaksın dediler. Türkiye'nin ödüllü bu sinema oyuncularını, dizi oyuncularını dün hepsini birden Çağlayan Adliyesi'ne götürdüler ve üzerek, ağlatarak geri döndürdüler. Bu arkadaşlar ödül alıyorlar gittikleri her yerde.
Geçen hafta da ödül aldı. Bakın, yoksullukta Avrupa'da 1. sıradayız. Gıda enflasyonunda dünyada 1. sıradayız. Bakın, altın madalyalar. Ya bunlarla övünülür mü? Övüneceksen sen hukukun üstünlüğünden övün diyeceksiniz. Hukukun üstünlüğünde dünyada 117. sıradayız. İşte size bir haftalık Türkiye fotoğrafı. Eserinle övünebilirsin AKP. Bu senin eserin. Biz bu arkadaşların eserleriyle, bu arkadaşların hizmetleriyle, bu gazetecilerin cesaret ve namuslarından övünüyoruz. Sen de eserinle övün AKP. Bu senin eserin. Şimdi pencere dibin kara, seninki benden kara değil. Bizde 111 gün oldu. Bir kör kuruş. Hani vardı ya, Cumhuriyet'ten önce ortası delikli bir kör kuruş. Bulsalar bir tane böyle havaya atacaklar, bunu bulduk diye bulamadılar. Ama bakın neler var ellemiyorlar. Bugün İstanbul, Adana, Antalya, Adıyaman, Mardin, Van, Hakkari, Batman, Tunceli ve Siirt belediye başkanları ya tutuklu ya da yerine kayyım atanmış. Buraların nüfusunun toplamı 25 milyon. 25 milyon seçmen var. 25 milyon seçmenin oyuyla seçtiği, nüfus da değil, 25 milyon seçmenin oy verdiği belediye başkanlarını Cumhuriyet Halk Partili ve DEM Partili seçmenine hizmetten kopardılar. Oysa burada tek bir delil olmadan, delil şüphesi olan bunlardan bağımsız bir şey oldu. Muhakkiki yolladık. Raporu gelince en tavizsiz gereğini yaparız. Ama bir tek delil olmadan ne bizimkilerde ne DEM Parti'ninkilerde AK Parti'yi yenme suçu işledik diye bu belediyeleri bizim elimizden değil, bu belediye başkanlarını millete hizmetten, onları seçenleri de seçtiği tarafından yönetilmekten men ettiler. Diğer tarafta AK Parti Denizli Belediyesi'ni geçen yıl biz kazandık. Tabii şeyi hatırlayacaksınız. 2019-24 arası İstanbul Büyükşehir kendinden önceki döneme ait tam 37 büyük yolsuzluk dosyası. Burada anlattım. Yeşil alanı İBB'deki AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis yeşil alan para etmez, yok pahasına satın alıyor. O yeşil alana bilmem kaç kat ruhsat veriyorlar, 40 katına belediyeye geri satıyor. Böyle işler var. Süleyman Soylu gitti onlara el koydu. Halen duruyor. İçişleri Bakanlığı'nda duruyor. Ne Süleyman Soylu ne bu İçişleri Bakanı o konuda gereğini yapmadı. Ankara Büyükşehir 97 yolsuzluk dosyasını çıkardı. Aldılar, işlem yapmıyorlar. Melik Gökçe'ye ait neler var hepinizin bildiği. Şimdi bugüne kadar bilinmeyen, CHP'de bir kör kuruş bulamayanların aradığını bakın şimdi nereden çıkacak? Denizli Büyükşehir'de Beltaş diye bir firma var, AK Parti dönemi. Bağbaşı yaylasına teleferik işletiyor. Genel müdür çalışanlara talimat veriyor. Bütün hepsinin tutanağı var. Genel müdürün talimatıyla yaptık. Nakit ödeyenlerin, nakit ödemelerin 1/3'ine fiş kesin. 2/3'ine fiş kesmeyin. Kasaya değil kenara ayırın. O parayı bana teslim edeceksiniz. Denizli Büyükşehir'de her gün 1/3 fişli, 2/3'ü fişsiz teleferikten bir çuval dolunca çuvalla genel müdüre para gidiyor. Tahsilatı yapan, parayı taşıyan, teslim eden belli, alan belli. Bu konuda seçimi 31 Mart'ta CHP kazanınca 1 Nisan'da bilgisayarın hard diskini ve görüntü kayıtlarını siliyorlar. Ama personel bunu itiraf ediyor.
Diyor ki böyle böyle yaptılar, başımız derde girer. Gelip hard diski de söktüler. Her gün 3 günde bir çuval para alıyorlardı buradan. Bizimkiler hard diski kurtarmaya yolluyor, geliyor. Ve hard diskten tam 25 milyon liralık paranın çuvalla Beltaş'ın genel müdürüne teslim edildiği döküm olarak var. Bu Beltaş ayrıca 30 tesiste restoran, kafe, büfe, kayak merkezi işletiyor. Orada çalışanlara yapılan sorguda da bazılarında benzer uygulamanın, paranın, nakitin devir hızının yüksek olduğu yerlerde yapıldığı ortaya çıkıyor ve o kayıtlarla birlikte 95 milyon TL çuvallarla AK Parti'nin genel müdürüne, Beltaş genel müdürüne teslim edilmiş. Dosya hazırlanıyor, Denizli Başsavcılığına veriliyor. 1 yıldır tık yok arkadaşlar. 1 yıldır tık yok. Bir kör kuruş, bir kuruş para bulsalar, Ekrem Başkan'ın babasının yazlığının bahçesini kazıyor ya. Para bulacağım diye. Bir kuruş para yok. Bir tek ispat yok. Bütün arkadaşı, Türkiye'de 25 milyon seçmenin oyu ya tutuklu ya kayyumda. 95 milyon çuvalla parayı götürmüşler, yapan AK Parti diye. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Denizli'de Beltaş dosyası orada dururken halen daha o koltuklarınızda pişkin pişkin oturmaya devam mı edeceksiniz? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, asker arkadaşım Yılmaz Tunç, sana bu konuda hani biz savcılara bir şey söylediğimizde diyoruz ya Türkiye hukuk devletidir. Bu konuda bir açıklama bekliyorum. Denizli'de 1 yıldır bekleyen 95 milyon TL 30 şirketten, milyon TL sadece teleferikten, 120 milyon TL'lik dosya konusunda bilgi bekliyorum. Eğer bilgi yoksa çuvallar sarayda demektir. Eğer bilgi veremiyorsan çuvallar sarayda demektir. Genel başkan olmadan önce çokça bindiğim bir taksici vardı, bir taksi durağı vardı. Oradan çağırıyoruz. Bir abi geliyor. Ankara'nın taksicileri meşhur. Şikayet de ediyordu AK Parti'den. Daha doğrusu başkan yine mazota zam geldi. ÖTV çok. Yok şu şöyle fazla, bu böyle fazla. Geçinemiyoruz. Kime oy veriyorsun? Diyordu ki vallahi biz AK Parti'ye veriyoruz. Dedim ki niye? Bir gün dedi ki alışkanlık. Dedim ki bu nasıl alışkanlık? Çıkardı sigara. Bunun gibi dedi. Kötü bir alışkanlık. Zararlı bir alışkanlık. İlk başta diyor ki her bindiğinde geliştiriyor. Abi diyor bu AK Parti diyor sigara gibi ya diyor. Başkan diyor önce keyif alıyorsun diyor. Sonra alışıyorsun. Sonra zararı oluyor ama diyor bile bile zarar görüyorsun. Geçen gün bir arkadaşla onun taksiye binince Özgür Başkan'ı göremiyorum artık. Korumalar var, arabalar var, geliyor geçiyor uğramıyor diye bir sitem de yollamış. Bir de selam yollamış. Demiş ki Özgür Başkan'a söyle sigarayı da bıraktım, AK Parti'yi de bıraktım. Kötü bir alışkanlığım kalmadı. Ben sağlıkçı olarak devamlı uğraşıyordum onunla. Bu 2 kötü alışkanlıktan kurtul diye. Sayesinde demiş 2 kötü alışkanlıktan, sigaradan da kurtuldum, AK Parti'den de kurtuldum. Artık çok daha rahat nefes alıyorum demiş. Çok daha rahat nefes alıyorum. Rahat nefes almak için 23 yıl önce Erdemliler Hareketi diye kurulan, vaktiyle mağduriyetlerinden dem vuran, yoksulun, garibanın sesini duyduğunu söyleyen, sorununu çözeceğini söyleyen, yolsuzluğu bitireceğini, yoksulluğu bitireceğini söyleyen, yasakları bitireceğini söyleyen, Türkiye'yi yasağa, herkesi yoksulluğa ve burasına kadar yolsuzluğa bulaşan AK Parti kurulduğu gün kendisine
AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi demişti. Bugün geldikleri yerle, bakışlarıyla, sıcak salonlardan, yazın klimalı salonlardan çıkmayıp halkın içine karışmayışıyla, gazeteciye, aydına, muhalife kurdukları dille, üstten bakışla artık Adalet ve Kalkınma Partisi değil, aşırı kibrin partisidir bunlar. Aşırı kibrin partisinden, en zararlı alışkanlıktan bütün milletimizi kurtulmaya davet ediyorum. Tabii seçmenler bir yana, onlar sürüne dursun. Bu AK Parti'nin yöneticileri, üst düzey bürokratları ve şımarttıkları gayet keyfe düşkün, gayet lüks içinde. Daha 35 yaşındayken İstanbul'da şımarttıkları bir seyyar giyotin, kendinden kıdemli hakimler mütevazi makam araçlarına biliyorken ona İBB'den en lüks makam aracı. Bir tanesi Numan Kurtulmuş'a, o zaman kendisi AK Parti Genel Başkan Vekili, ki tövbeler olsun, Numan Bey açıklasın, binmedim o araca diye, binmiş. Yapmamak lazım. İstanbul Büyükşehir niye AK Parti'ye araç veriyor? Ama dünya kadar aracı AK Parti'ye vermiş. Numan Bey de İBB'den geldiğini bilerek ya da bilmeyerek o en lüks araca binmiş. Bir tane de seyyar giyotine vermişler. Belediyeler adliyelere araç veriyor. Servis veriyoruz, minibüs veriyoruz, makam aracı veriliyor. Devletin işi. İmkan yok diyorlar, adalet aksıyor diyorlar, veriliyor. Ama AK Parti Genel Başkan Vekiline tahsis edilecek kadar lüksü seyyar giyotine vermişler. Bu arkadaş şımarmış, gün olmuş, 87 yıllık maaşıyla satın alamayacağı lüks yatları gezmiş, alıcı gözüyle incelemiş, pazarlık etmiş, fiyat sormuş, öyle yapmış, böyle yapmış. Ve hiçbir savcının bugüne kadar oturmadığı, birçoğu normal lojmanlarda oturuyor, hepsi. Bu göreve gitmeden tadilatı başlamış, öyle diyorlar. Öyle tabii, gidince başlasa oturamaz hemen. Öyle bir tadilat yapmışlar ki bunu bakan yardımcılığı görevinden, yani siyasi bir görevden, anayasaya aykırı bir şekilde İstanbul'a başsavcı atayacaklar. Normalde bu görevin, bu atamanın kabul edilmemesi lazım. Gidince yap dedikleri işleri kimse yapamaz. O zaman demek ki belli şartları var. O şartlar yerine gelmiş. Boğaziçi öngörünümde vatandaşın böyle çivi çakamayacağı yere inanılmaz tadilatlarla Boğaz manzaralı bir villa hazırlanmış beyefendiye. Normal devletin ödediğinin çok üstünde, yani bir lojman tadilatı nedir? O lojman tadilatının çok üzerinde olmayacak paralar harcanmış. En masumu hadi tehlikeli işler yapıyor. Güvenlikli siteler var savcıların oturduğu. Git orada otur, bütün savcıları devlet nasıl koruyor seni de korusun. Kalın kurşun geçirmez camlar. Projede olmayan yüzme havuzları. Müştemalatlar. İmara aykırı, dünya kadar onu yapalım, bunu yapalım. Vallahi orada çalışan 3 tane işçinin kendilerine aileden birinin nasıl zulmettiği, neler istediği, neler yaptığı, ne kadar lüks olduğunu bizzat dinledim. Günü gelince bu millete de dinleteceğim. Ama kanıt bulamam sanıyorlardı. Vallahi kanıtını bulursam göstereceğim dedim. Şurada kapattığım yer, hani terörle mücadele eden kamu görevlisinin adresini açık etme gibi bir suç işleyecek halim yok. Adresi kapattım. Ama herkes biliyor ki adına savcılık binası restorasyonu demişler işin. Restorasyona kendisi gelmeden önce başlamışlar, bitirmişler, teslim etmişler. Bedeli. Sonradan çok farklı ödemeler de var ama bedeli. 40.504.000 TL. Tadilat bedeli. Tadilat bedeli. Bu para bugünkü kurla 56 milyon TL. Ben emekli öğretmen çocuğuyum.
30 yıllık emekli öğretmen 30 yıl çalışınca 1.008.000 TL 30 yıllık emeğine karşılık emekli ikramiyesi alıyor. Birisi oturacak diye satın alma değil, sırf tadilatına 56 tane emekli öğretmenin 30'ar yıl sabah kalk, yüzünü yıka, tıraş ol, kahvaltını yap, kravatı tak, okula git. 8 saat ders anlat, tebeşir tozu yut, dön eve gel, file yarım dolu, çocukların durumu ortada, 30 sene. Böyle 56 öğretmenin emeğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının keyfine ödeyenlere burnunuzdan fitil fitil çıksın inşallah. Burnunuzdan. Ve bu lüksü sevenlere soruyorum. Lüksü sevenlere soruyorum. Aileden birinin kredi kartını Vanlı bir iş adamı, borçlarınızı Vanlı bir iş adamı azat ediyor mu? Vanlı bir iş adamı bir bankanın gişesinden hesabınıza, kredi kartınıza nakit yatırıyor mu? O hesapları hep o Vanlı iş adamı kapadı mı? Kapadı. Biliyor muyum? Biliyorum. İspatlar mıyım? Onu da çok yakında görürsün. Ne demiştik arkadaşlar? Ne demiştik? Zulmetme. Sırça evde oturuyorsan dönüp de suçsuz komşuna taş atma. Ne demiştim arkadaşlar? Oğlum sert kayaya çarptın demiştim. Sert kayaya çarptın, sert kayaya. Bundan sonraki her hukuksuz adımda Üsküdar'daki lüks yapıdan alınan evi, bundan sonraki bir sonraki adımda Tuzla taraflarda, Anadolu yakasında Tuzla taraflardaki o yazlık evi, her birini tane tane konuşmayan, gündeme getirmeyen, hesabını sormayan namerttir. Devam et bakalım. Teşekkür ederim. Millete şimdi bu yaptıkları kötülükler nasıl oluyor, nerelere varıyor bir gösterelim. Bence bugüne kadar gösterdiğim fotoğraflar, hesaplar, diyagramlar hepsi çok kıymetli. Basında yer alıyor ama bu kadar çarpıcısı, arkadaşlar çalışmış, ben görünce dedim ki helal olsun. Bakın bu Borsa İstanbul'un Borsa İstanbul'un 100 hisse senedinin BIST 100'ün grafiği. Borsa İstanbul Mart ayında kendi kendine yükselirken tarih 19 Mart günü bunlar bu darbe girişimini yapınca 8.79 düşmüş. Borsadan inanılmaz bir para çıktı. Bu para dolara yönlendi. Nasıl gidecek yabancı yatırımcı? Dolar fırlamasın diye dünya kadar rezerv yakıldı ve borsa buraya kadar çakıldı. O günden sonra bir kere o eski düşmeden önceki trendi düşünün, buralara gidiyormuş bak. Asla o eski günlerinde değil. Toparlanmaya çalışıyor. Bir toparlanış günü var. 30 Haziran. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışıldığı, partinin yönetimi değişecek mi, parti bir krize girecek mi sorularının olduğu gün, 30 Haziran günü mahkeme kararı erteleme çıkınca borsa %5.54 toparlıyor. Demek ki antidemokratik bir şey olmayacak diye. Ve kendi seyrinde gidiyor, artık en dipte değil.
Çünkü CHP bir mücadele veriyor. Meydanlarda bir mücadele var. Muhalefette bir moral var. Demokrasiye bir umut var. Ve CHP adeta kapatma davası gibi dalgalanan o dava korkulduğu sonucu vermeyince, ki vermeyecek diye söylüyordum, fırlıyor borsa bu kadar. Ve orada makul gidiyor. Bakın, Zeydan başkanların tutuklandığı gün cumartesi, pazar, dün borsa açıldı, %2 kaybetmiş. Nasıl çakılıyor? Bugün de ben kürsüye çıkmadan yarım puanlık daha düşüş vardı, biraz daha düşmüştü. AK Parti Türkiye'ye ne yapıyor? Yargı aparatıyla operasyonlar ne yapıyor derseniz, bir ülkenin durumuna bakan, bunlar o ülkedeki 100 büyük şirketin borsadaki değeri. Bütün dünya buna bakar. O ülkede işler nasıl gidiyor? Tayyip Bey bir şey yaptırınca böyle oluyor. Doğru işler olunca böyle oluyor. İşte Türkiye'nin durumu arkadaşlar. Bunu isteyen bütün basın mensuplarına dijital olarak vereceğiz. Satır satır, tane tane herkes buna bakabilir, inceleyebilir ve Türkiye'nin ekonomisine ve bize ne yaptıklarını görebilir. Malum, testinin içinde ne varsa dışına o dökülür. Sayın Erdoğan'ın şoförlüğünden milletvekilliğine kadar yükselen biri var. Yeliz. Bu Yeliz'i bilmeyen olur. Bu Ahmet Hamdi Çamlı diye bir organizma var. Böyle insana benziyor ama organizma. Bu organizma mecliste bu tek adam rejimi gelirken, bunlar vura kıra rejimi değiştirmeye çalışırken, Cumhuriyet Halk Partililer direnirken, o büyük mücadele günlerinde, diğer muhalefet partileri direnirken, o büyük mücadele günlerinde birisi abuk subuk bir yayın yapıyor. Kullanıcının adı Yeliz. Rezil rezil yorumlar, muhalefet milletvekillerine bir sürü hakaretler, bir sürü rezillikler. Sonra bu beceriksiz ekrana bir basıyor. Kamera bir dönüyor. O iğrenç bıyıklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı. Yeliz. 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 Türkiye'deki bütün Yelizlerden özür diliyorum. Türkiye'deki bütün Yelizlerden özür diliyorum. Türkiye'deki Yelizleri görünce Yeliz, ama bunu görünce Yeliz diyor insan. Yeliz Allah. 1923'e kanlı darbe demiş. Yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı tabii cehaletle falan açıklayamayız. Artık Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediği gibi gaflet ve delaletin ötesinde bir hiyanet çizgisindedir kendisi. Sayın Erdoğan'ın bu hadsizliği kınamasını bekledik, kınamadı. Partisinin kınamasını bekledik. Kimi kafi görmüş bunu. CHP'de birinin dili sürtse dili sürtse. Sonrasında genel başkan ne derse desin, grup başkan vekilleri ne derse desin. Hatta tank palet fabrikasını satmışlar. Katarlılara satmışlar. Ali Mahir Başkan o dönem yeni milletvekili konuşma sırasında diyor ki ordu Katarlılara satılmış. Vay, orduya satılmış dedin. Türkiye'yi ayağa kaldıranlar. Bu alçak bu ifadeleri kullanıyor. Ömer Çelik Saadet Su'ya bir tweet atmış, şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir. Biz Cumhuriyetimizi seviyoruz. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Güya bu Ahmet Hamdi'nin yaptığı rezilliği bundan onarıyor. Kimi de bunu almış diyor ki tamam, Ömer Çelik'in dediği geçerlidir. Çok daha vahim olanı. Geçtim AK Parti. Tayyip Erdoğan susuyorsa, Ömer Çelik etrafından dolanıp adını vererek kınayamıyorsa, AK Parti disiplin işlemi yapamıyorsa, bakanlar her şeyde sıraya giren, Fahrettin bunları sıraya sokuyor. İp gibi olun diyor bakanlara. Bir tweet taslağı atıyor. Hadi bakayım 1,5 saatiniz var, ip gibi olun, hepsi diziliyorlar. Fahrettin Altun'un gösterdiği istikamette.
Fahrettin Altun bu bakanları tesbih gibi dizip bunu kınamıyorsa bu normal bir şeydir. Demek ki milletimiz bilsin, bu ülkenin %90'ı, 95'i, 97'si Atatürk'ü sevdiğinden bahseder. Oy verilen AK Parti, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete düşmanlık eden, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ilanına kanlı darbe diyen bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır, sahiplenmektedir. Onun sözü AK Parti'nin sözüdür. Çok daha vahimi, şu ana kadar herhangi bir savcının, hani her şeyde reysen soruşturma başlatıyorlar ya, reysen soruşturma başlatmamış olmasıdır. Bir iftiracının sözüne kapıya dayanıp şafak operasyonları yapanların bir kelime bunun üzerinde söz kurmayıp, gidip de bu kişiyi almayıp, buna dava açmayıp, adeta rejimin aparatı olduklarını ve ayıp tarafı şudur ki, Cumhuriyet, bu devlet sizin makamınıza Cumhuriyet Başsavcısı unvanını vermiş. Ünvanınızda taşıdığınız Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'e kanlı darbe diyen birine haddini bildirmeyen, hesabını sormayan, soruşturma açmayan o ünvanı da hak etmiyor. Bu Cumhuriyet'in size verdiği ünvanlar da, ödediği her kuruş maaş da haram zıkkım olsun hepinize. Haram zıkkım olsun. Buradan bütün milletvekillerimiz, grup başkan vekillerimiz zaten grubu bilgilendirecekti. Buradan canlı yayında söyleyeyim. Bütün milletvekillerimiz ve 81 il başkanımız kendi illerinde reysen harekete geçmeyenlere suç duyurusunda bulunarak o 81 ilden birinden bir savcı çıkacak, bu namussuzdan hesap soracak. Bir şey daha var. Hani diyoruz ya, kazanmak için ne lazım? Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük, çoğunluk enerjisi. Hani diyorlar ya, nasıl oluyor ya? Amasya'da böyle miting. Amasya tarihinin en büyük mitingini yazın ortasında gece vakti yapıyor CHP. Bayburt'ta 800 oy aldığı Bayburt'ta 15.000 kişiyle miting yapıyor CHP. Nasıl oluyor ya? Konya'da Tayyip Bey'in kaçtığı meydanı dolduruyor CHP. Ahlaki üstünlük burada. Bakın, o Ahmet Hamdi Çamlı denen organizma iğrenç paylaşımının altına anket koymuş. Katılıyorum, katılmıyorum. Kendisine katılanların oranı %5, katılmıyorum diyenler %95. Savcılar reysen harekete geçmediyse büyük ihtimalle bu paylaşımı görmemişlerdir ya. Paylaşımı görenlerin sayısı 4.4 milyon kişi bir gecede. Bütün Türkiye'nin haberi olan ve %95'in katılmıyorum dediği, aslında milletin vekiliyim diye, gerçi öyle de demiyor da kendine. Milletin vekiliyim, Dersaadet vekili diyor kendine. Milletin vekiliyim diye yola çıkan, utanmadan hepinizin vergileriyle bu meclisten emekli maaşı alan adamın düştüğü şu hale bakın. İşte bu AK Parti siyasetinin geldiği yerdir. Ahlaki üstünlük de burada, psikolojik üstünlük de burada, çoğunluk enerjisi de burada. Al sana, al sana. Aslında konuşma bitti. Ama bugün Sayın Bahçeli hastalandığı gün geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş. O grubuna dönene kadar kendisine bir yanıt vermeyeceğimizi söylemiştik.
Öyle de yaptık. Sonra meclise döndü, memnuniyetimizi ifade ettik. Geçen hafta grup yaptı, birazcık bizi güzel güzel andı. Nasılsa cevap vermiyoruz, vermeyelim dedik. İyi ki de geçen hafta o kötü sözlere cevap vermemişiz. Bugün Sayın Bahçeli önemli bir grup konuşması yaptı. Darbenin üzerinden 111 gün geçmişken, biraz önce söylediğim gibi hiçbir şey ispat edilememişken, masumiyet karinesi yok sayılıyorken, halen daha iddianame yazılmamışken, yaşadıklarımız nasıl ekonomiyi kötü etkiliyorken, hep biz bunları konuştuk. Hatta bu kürsüde dedim ki, iç barışı bozan budur, iç cepheyi güçsüzleştiren budur. Hem iç cephe güçlü olsun diyeceksiniz, hem de tutuklama yapacaksınız, keyfi operasyonlar yapacaksınız, iddianameleri düzenlemeyeceksiniz. Bugün Sayın Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti. İddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti. Ve her zaman söylediğim davaların TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi. Ben de buradan şunu söylüyorum. 3T demiştim. Görülüyor ki o 3T'ye geliyoruz. 3T, birincisi terörsüz ve demokratik Türkiye. İkincisi tutuksuz yargılanma. Üçüncüsü TRT'den canlı yayın. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Bahçeli'nin bu yaptığı açıklamayı, onun dışında birçok şey eleştirmiş, birçok şey söylemiş. Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye'ye ulaşma umuduyla, hem iç cepheyi güçlendirme, bir ve beraber olma, etrafımızdaki şartları değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendisini güçlü kılma noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Kendisi bunun dışındaki süreçlerde şöyle bir şey söylemiş. Özgür Bey demiş, yollarda yürüyeceğim diyorsun, yürüyebilirsin. Birkaç şiire de atıf yapmış. Sonra da demiş ki en sonunda, ama ne o, darbe mi yapacaksın? Buradan bu soruyu ciddiyetle cevaplamak isterim. Sayın Bahçeli, darbe falan yapmıyorum. Birisi darbe yapmaya kalktığında 15 Temmuz akşamı Özgür Özel ne yaptı? Nasıl o darbeye karşı çıktı? Ve nasıl pozisyon aldı? En yakından siz biliyorsunuz. Yaptığım şey 19 Mart darbesine karşı direnme hakkımı kullanıyorum. Toplumun direnme hakkını kullanmasını, bunu da hep birlikte meydanlarda barışçıl bir şekilde göstermesini söylüyorum. Siz tutuksuz yargılama derseniz, siz iddianameler yazılsın derseniz, siz bu iftiralara verilecek namuslu insanların cevapları TRT ekranlarından Anadolu'da, Trakya'da duyulsun derseniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten asla darbe niyeti olmaz, bu darbeye direnmek için gösterdiği enerjiyi, yoksulluğu ortadan kaldırmak için, işsizliği ortadan kaldırmak için, Türkiye'de barışı tesis etmek için, kardeşliği tesis etmek için, yurt dışına gittiğimizde bu darbenin Türkiye'ye verdiği zararı değil, Türkiye'nin meselelerini anlatmak için nefesimizi tükettiğimizi daha önce olduğu gibi şimdi de görürsünüz. Sayın Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum. Bana söylenmiş bundan önceki sözler, yapılmış değerlendirmeler, MHP tarafından bir takım arkadaşlarımız hakkında masumiyet karinesini gözetmeyen nitelendirmelerin hepsinin üzerinde bir söz kurduğunu ve bunu doğru bir yerden yaptığını değerlendiriyorum. Bundan sonra biz üzerimize düşen adımları atmaya devam ederiz. Ama herkes şunu bilsin ki, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti saldırganlığını bırakmadıkça, yargı aparatlarıyla iftira, hakaret, şantaj yöntemleriyle arkadaşlarımıza saldırmadıkça, 25 milyon seçmenin seçtiklerini görevlerine iade edip onların yargı süreçlerinin adil bir şekilde geçmişte Erdoğan'ın yargılandığı gibi yargılanmalarını, tutuksuz yargılanmalarını
sağlamadıkça Cumhuriyet Halk Partisi için sokaklarda bizimdir, meydanlarda bizimdir. Son söz, madem öyle bir daha oturtup kaldırmayalım. Teşekkür ediyorum. Son söz, AK Parti'nin hepsi öyle mi olacak, böyle mi olacak, darbe mi olacak, Mısır dedi bilmem ne dedi. Ya siz unuttunuz ama Esma'yı biz unutmadık. Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanına darbe yapıldı diye televizyondan bakıp rabialar yapıp sonra o günün Genelkurmay Başkanı bugünkü devlet başkanına el sıkmaya koşanlar, size söylüyorum. Biz Mısır'daki meydanlara bakınca darbeyi görmeyiz. Mısır'daki meydanlara bakınca zulme direnen, baskıya direnen, şiddete direnen Mısırlıları görürüz. Darbeden yana olanların değil, demokrasiden yana olanların tarafıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Ve Erdoğan denen tek kişisi %29.2 oyla seni orada oturtmam. Bütün anketlerde kurulduğu gün gibi 31 Mart Pazar gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Sadece Erdoğan'ın gördüğü bilinmez bir ankette AK Parti'ymiş birinci parti. O zaman Erdoğan'ın kalmadı derdi. Hodri meydan. 2 Kasım'da getir bakalım seçimi. Hodri meydan. Hodri meydan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Grup Genel Kurulu toplantımızı kapatıyorum.